1990 yılında Manchester'dan Londra'ya giden bir trenin rötar yapmasıyla Harry Potter serisini kaleme alan İngiliz yazar J.K. Rowling, bu başarılı eserini çok kısa sürede dünya klasikleri arasına soktu. 2001 yılında gelen Warner Bros. Yapımı Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. İşte Harry Potter. Filmin hayali kısmını oluşturan bölümleri Londra'nın kuzeybatısındaki Warner Bros. Stüdyolarında çekilmiş olsa da Oxford ve İskoçya gibi Birleşik Krallığın birçok bölgesinden de gerçek mekanlar kullanılmış. Bunların içinde en büyük payı elbette ki Londra'nın şehir merkezi alıyor. Sizler için Harry Potter'ın bu macerasının peşinden gittim ve filmde Muggle World olarak betimlenen Londra'daki mekanları tek tek inceledim. İşte başlıyoruz. Harry Potter hikayesinin temelini oluşturan King's Cross istasyonu, Harry Potter hayranlarının bir numaralı uğrak noktası. Çünkü Hogwarts Büyücülük Okulu'na giden trenler bu istasyondaki 9:03 çeyrek peronundan kalkıyor. Ama unutmayın ki filmde birden fazla gerçek mekanın birleşiminden oluşan hayali bir dünya görüyoruz. Bunun bir örneğini bu istasyonda görebilmek mümkün. Çünkü filmde gördüğümüz o trenler Londra'dan oldukça uzakta olan York tren istasyonuna çekilmiş. Filmin en heyecan verici sahnelerine tanıklık eden ve günümüzde de oldukça işlek olan King's Cross istasyonu, içerisinde barındırdığı Harry Potter mağazasıyla hayranlarına adeta unutulmaz bir dünya sunuyor. Burada asalardan peluş oyuncaklara kadar bu özel dünyaya ait her şeyi bulabilmeniz mümkün. Mağazanın dış duvarında ise sizi bambaşka bir sürpriz daha bekliyor. Buradaki hatıra fotoğrafı alanında tıpkı 9:03 çeyrek peronuna geçiş yapıyormuşçasına bir poz vererek bu özel anınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. King's Cross istasyonundan çıktığınızda görebileceğiniz bir diğer muhteşem yapı ise St. Pancras istasyonu. Burası, Weasley'in büyülü arabası Ford Anglia ile Sırlar Odası filminde uçmak için kalkış yaptığı nokta olarak biliniyor. Ayrıca bazı sahneler bu istasyonun içinde de çekilmiş. Filmin çekildiği bu tren istasyonlarına oldukça yakın bir noktada olan Grindelwald Place ise Sirius Black ailesinin yaşadığı 12 numaralı ev olarak kullanılıyor. Claremont Square'da bulunan bu yer ilk kez Zümrüt Anka Yoldaşlığı filminde karşımıza çıkıyor. Bu binanın karşısında bulunan alanın kapısı ise kilitlenmiş durumda. Yani bu bölgede Harry Potter hayranlarına özel olarak bırakılan herhangi bir işaret ne yazık ki bulunmuyor. Harry Potter'ın büyücülük okuluna hazırlık için alışverişe çıktığı ve ilk asasını aldığı hayali dünya Diagon Alley ve buraya geçiş için kullanılan The Leaky Culture'ın Londra'daki birçok mekandan esinlenerek yaratılan hayali bir yer. Londra'nın en ünlü meydanlarından Leicester Square'ın yakınında yer alan Cecil Court ve Goodwin's Court'un atmosferi Diagon Alley sahnelerinin üretilmesinde önemli bir etken olmuş. Özellikle çok dar bir aralıkta bulunan Goodwin's Court,
beni en çok etkileyen yerlerden biri oldu. The Leaky Culture'ın çekimlerinde ise iki ayrı filmde iki farklı mekan kullanılmış. Bunlardan ilki Felsefe Taşı filminde karşımıza çıkan Leadenhall Hall Market'teki Wolf's Head pasajı. Mimarisiyle oldukça etkileyici görünen Leadenhall, filmde birçok sahnede yer alıyor. Bundan dolayı burada mutlaka bir Harry Potter hayranıyla karşılaşmanız mümkün. Bir diğer giriş ise Az Bakın Tutsağı filminde karşımıza çıkan Borough Market'in içerisindeki bu yer. Buranın hemen yanında ise The Market Porter adında bir bar yer alıyor. Bu bar, filmde 3. kitap satış yerine dönüştürülmüş. Zümrüt Anka yoldaşlığında Harry Potter'ın süpürgesiyle birlikte uçtuğu sahnede Londra'nın simgesel köprüsü Tower Bridge'i görüyoruz. Köprünün diğer yakasındaki Londra Belediye binası ise Melez Prens filminde kullanılmış. Bu bölge sadece hayranların değil, Londra'yı ziyaret eden tüm turistlerin de mutlak uğrak noktalarından biri. Çoğu filmde de karşımıza çıkan Millennium Köprüsü ve St. Paul Katedrali, Londra'nın en ünlü simgelerinden birisi. İlk olarak Az Bakın Tutsağı filminde geometrik merdivenleriyle karşımıza çıkan bu katedral, daha sonra Melez Prens filminde Millennium Köprüsü ile birlikte tekrar karşımıza çıkıyor. Büyücülerin Bankası Gringotts ise filmde atmosferiyle bizleri büyüleyen diğer yerlerden bir tanesi. Bu bölümde bankanın dışarısından çekilen görüntüler gerçek bir mekan olmasa da bankanın iç çekimleri Avustralya evi olarak bilinen bu binada geçiyor. Günümüzde binaya giriş sadece konsolosluk ve diğer resmi işlemler için yapılabildiğinden ne yazık ki içerideki atmosferi tadamıyorsunuz. Zaten girmeyi başarsanız dahi fotoğraf çekimine de izin verilmiyor. Bulundurduğu dev reklam panolarından dolayı Londra şehir merkezinin en gösterişli meydanlarından biri olan Piccadilly Circus'ta Ölüm Yadigarları filminde görüyoruz. Harry, Hermione ve Ron filmdeki sahnede tam burada Londra'nın meşhur çift katlı otobüslerinde ezilme tehlikesi yaşıyor. Filmdeki sahne ile gerçek bölgenin arasındaki farklılık sizi biraz şaşırtabilir. Melez Prens filminde Sihir Bakanlığı'na Londra'nın meşhur kırmızı telefon kulübelerinin birinin içerisinden giriş yapan Harry, bu işlemi Great Scotland Yard'da gerçekleştiriyor. Tam burada filmde ikinci bir köprü yer alıyor olsa da gerçekte orada öyle bir köprü bulunmuyor. Hayranları üzecek bir diğer durum ise buradaki telefon kulübesinin film çekimleri için geçici olarak getirilmiş olması. Yani günümüzde burada hatıra fotoğrafı çektirebileceğiniz bir kulübe ne yazık ki yok. Ama siz dilerseniz benim gibi bir Ron pozu verebilirsiniz. Zümrüt Anka Yoldaşlığı filminde Harry Potter'ın metro turnikelerinden geçtiği sırada durakladığı o sahneyi hatırlıyor olmalısınız. Harry'nin bu macerası günümüzde oldukça yoğun olarak kullanılan Westminster metro istasyonunda çekilmiş. Westminster'a yakın bir mesafede bulunan Lambeth Köprüsü ise filmde biraz aksiyonla birlikte karşımıza çıkıyor. The Night Bus tam burada 2 adet çift katlı klasik Londra belediye otobüsünün arasından sıyrılıyor. Bu köprü sadece Harry Potter filmlerinde değil, dünyaca ünlü diğer filmlerde de sıkça kullanılmış.
Pembe renk tonlarının arasında Londra'nın en ünlü simgelerinden Westminster Sarayı ve London'a karşı bir yürüyüş gerçekleştirebilirsiniz. İşte Harry Potter'ın Londra macerası. Olası bir ziyaretinizde bu rotayı kullanarak Harry Potter'ın Muggleworld macerasına çok yakından tanıklık edebilirsiniz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenme tuşuna basarak daha fazlası için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bir başka macerada tekrar görüşmek üzere.